Hepinize yeniden merhaba, ben Deniz. Ben Girne Amerikan Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Geçen videoda gemiciliğe giriş yaptık. Hangi denizcilik okullarına gidebiliriz veya denizci nasıl oluruz? Bunlarla ilgili şimdi bir giriş videosu oldu. Bu seferki videoda ise şimdi geminin kısımlarından aşama aşama başlayacağız. Şimdi ilk olarak slaytımızdan devam edersek. Gemicilikte söz konusu olan en büyük isim yapan kitaplardan biri D.J. House'un Seamanship kitabı. Zaten ben kendi dersimi, gemicilik dersinin İngilizcesi Seamanship diye geçiyor. Kitap olarak zaten slaytta gözüktüğü üzere D.J. House'a ait olan Seamanship kitabı. Bu kitabın en büyük özelliği gemiciliğe dair bulabileceğiniz her türlü bilgi içinde var. 650 sayfalık bir kitap ve denizcilik endüstrisinde cidden çok büyük bir rol oynayan bir kitap. Yani her şey var. Hani o kadar detaylı ve aşama aşama anlatılmış ki ben aşırı keyif alarak okudum kitabı. Hatta bir link ayarlayabilirsem videonun açıklama kısmına da kitabı koyacağım. Dileyen veya merak eden okuyabilir. Şimdi ilk olarak geminin kısımları. Şöyle diyeyim, çok bilindik şeylerden başlayacağız. Mesela birinci kısımda gözüktüğü üzere baca. Fotoğrafta ikinci kısımda gözüken geminin arka tarafı kıç. Baş tarafı dediğimiz yani 7. tarafta bulunan baş kısmı. 8 ana güverte. Tabi daha bir sonraki sayfada detaylı bir şekilde bunları inceleyeceğiz. Burası aynı zamanda bu bayrağın bulunduğu kısma biz baş kasara diyoruz. Üçüncü kısımda pervane. Pervanenin bir diğer adı propeller. Bunu da diğer sayfada göstereceğiz. Hani bu ilk sayfa aslında bizim için temel düzeyde bir kaba taslak göstermesi olacak. 9 köprü üstü, bir diğer adıyla kaptan köşkü de denilir. Dördüncü kısım teknenin ya da geminin bordası dediğimiz kısım. Yani diğer adıyla karinası. 6 balk başı demiş ama bunun asıl en çok halk adına kullanılan adı yumrubaş. Bunun önünde bir tane daha böyle minik bir pervane bulunur. Hatta minik değil, aslında büyük. Buna biz baş itici pervane deriz. Diğer adıyla bow thruster diye geçer İngilizcesi. Ardından 5. kısma gelsek. Demir locası dediği loçadır. Demirin yani çapanın geçtiği delik bulunur ve o delik üzerinden bulunan kısım, çapanın geçtiği yere biz loça deriz. Çapa aynı zamanda beşikte gözüktüğü üzere diğer adıyla ankor denilir. Çapa da bu şekilde. Genel olarak ilk kısım tamam. Şimdi diğer köprü üstü ve terimlere geçelim. Radar. Radar zaten bizim en büyük ve en çok işimizi kolaylaştıran, tespit ve seyir konusunda inanılmaz düzeyde işimizi kolaylaştırıyor. Gemide iki tip radar var. Biri X bandı, diğeri S bandı. Bunlardan biri sizin bulunduğunuz yerdeki meteorolojik koşulları gösterir. Hava durumuna ait bilgiler. Diğeri ise etrafınızdaki işte küçük küçük trol balıkçı tekneleri olur. Kaya parçaları olur. Ya da limana aranızdaki olan mesafeyi daha karasal, yataydan bir şekilde gösterir. Pilot House dediğimiz kısım. Tabi bunların İngilizceleri neden var diye sorarsanız, denizcilik global bir dil olduğu için bu hazırladığım slaytlar ve sunular aynı şekilde ben bir link ayarlayacağım Google Drive üzerinden vaktim olunca. Oraya ekleyeceğim. Oradan isteyen veya merak eden bu slaytlara erişebilecek. Pilot House dediğimiz yer köprü üstüdür. Burada zaten slaytta da yazdığı gibi seyir ve yönlendirme ekipmanını içeren ve üst yapıda yer alan bir mahal. Diğer adı da halk arasındaki ismi Kaptan Köşkü. Upper Deck dediğimiz bizim üst güverte. Üst güverte zaten geminin ambar kapaklarının olduğu, yükün tahliye edildiği, vincin olduğu kısım. Yani geminin güvertesi ve yukarı tarafı. Capstan dediğimiz ise diğer adı kastanyola. Bir zincir ya da halat gücü uygulanarak dikey bir şekilde vinçtir. Kastanyola zaten çapanın zincir halkalarını sarmaya yarıyor. Tabi buna şöyle diyelim. Kastanyolanın asıl amacı, şimdi çapa bir bütün. Bu bir demir. Bu cepte. İkinci etmene geçelim. Çapayı tutan zincirler. Biz bu zincirlerin tamamına kamola diyoruz.
Her bir zincir halkasını ise bakla diyoruz. Bu kamolayı çeken, baklaları çeken kuvvete eskiden insanlar kendileri tutup güç yani kuvvetiyle, kendi fiziksel kuvvetleriyle bunu yapıyormuş. Tabi şimdi ise daha farklı bir şekilde olduğu için zincire veya halata güç uygulamak için kullanılan dikey vince biz kastanyola diyoruz. Evet, gelelim diğer kelimelere. İlk slayttaki bahsettiğim kelimeler. Household yani loça. Ön tarafta demir zincirinin geçtiği açıklık yuvarlak bir şekilde. Anchor zaten demiştik demir, çapa. Geminin hareket etmesini önleyen mekanik alet. Zaten demir atma kelimesi buradan geliyor. Demiri attığınızda hani tornistan yapacaksınız. Gemi ilerliyor. Teknenin seyir halinde. Durdurmak istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kademeli kademeli. Atıyorum tam yoldaysa tam yol, yarım yol, ağır yol. Stop yaparız. Ardından biz bunu tornistan yaparak geçiş sağlıyoruz. Evet, şimdi gelelim diğer kelimelere. Bizim 3. sırada söylediğimiz kelimelerden biri bow. Bu aslında bir diğer yandan bir sonraki slaytta göstereceğim geminin baş tarafını gösterir. Baş tarafın bir diğer adı ise pruva ya da bodoslama tarafı. Geminin ön kısmının suyu yararak gittiği tarafa biz bow diyoruz. Yani kısacası geminin baş tarafı. Bulwark küpeşte, flagpole ise direkt bayrak direği, boom ise bumba. Şimdi bu slaytın asıl önemli kısmından biri bütün kısımları yani yönlendirmeleri en rahat görebileceğimiz kısım. Az önce demiştik bir önceki slaytta bow baş taraf demiştik. Burada da zaten gözüktüğü üzere. Biz kıç tarafa stern diyoruz. Arka tarafta aft, forward ise ön tarafta oluyor. Şimdi geminin iskele tarafı sol taraf olur. İskelenin rengi her zaman kırmızıdır. Bunu bir sonraki slaytlarda işte denizde çatışma tüzüğünde Colwreck'te anlatacağım. Ama şu slaytta daha böyle yüzeysel anlatacağım. Starboard dediğimiz kısım ise yani sancak tarafı, buranın rengi ise yeşil olur. Starboard bow dediğimiz kısım sancak baş, port bow ise iskele baş. Amidsship dediğimiz kısım geminin tam orta noktası. Biz buraya vasat diyoruz. Bir arka taraftan sancak kıç işe starboard quarter diye geçiyor. Aynı şekilde bunun iskele tarafı ise port quarter diye geçiyor. Şimdi iskele tarafın kırmızı olmasının sebebi şudur. Gemilerde ve teknelerde seyir lambaları tıpkı trafik lambaları gibidir. Kırmızı dur, yeşil geç. Siz seyir esnasındasınız. Seyir esnasında gördüğünüz sizin iskele tarafınızdan, sol tarafınızdan bir gemi geliyorsa siz onun iskele seyir lambasını görürsünüz. Bu hangi renkte? Kırmızı. Yani size dur anlamına gelir. Ama seyirdesiniz, sancak taraftan yani sağ taraftan bir gemi geliyor ve yeşil seyir lambasını görüyorsunuz. O zaman geçiş üstünlüğü sizindir. Onun durması gerek. Neden? Çünkü ona göre baktığımızda hani bizim solumuzda karşı tarafın solu terstir, değişir ya. Aynı mantık denizcilikte de var. Size sancaktan gelen gemi ise sizin de iskele seyir lambanızı görecek. Dolayısıyla ne olacak? Geçiş üstünlüğü sizde olduğunu bilip bu sefer o durmaya başlayacak. Burada sınıfına göre kategorize bir şekilde gemi tipleri var. Mesela sağdan başlayalım. Othership kısmında. Şöyle fishing vessel dediği, trawlers dediği troller. Küçük balıkçı tekneleri oluyor bunlar. Construction dediği bunlar inşa gemileri. Örneğin denize beton atmada ya da denizin altından bir elektrik kablosu hat çekilme gibi işlemlerdeki olan gemiler. Navy dediğimiz ise donanma gemileri yani askeri gabya sınıfı gemiler. Bunlardan şöyle başlayalım. Aircraft dediği C kodlu olanlar. Bu şekilde. Örneğin bir diğer örnek verirsek. Burada donanma sınıfı gemiler var. Örneğin Aircraft Carriers dediğimiz yani uçak gemileri. Cruise'lar, Destroyer'lar, Frigates dediği fırkateynler, Submarines dediği denizaltı ve Minesweepers dediği ise mayın gemileri. Başka kategorilere bakarsak mesela Seagoing Tugs, bunlar römorkörler. Harbor Tugs, tabi bunlar da aynı şekilde römorkörler oluyor. Icebreaker dediğimiz buz kırıcılar. Pilot Vessels ise kılavuz kaptan teknesi. Roll on roll off dediği diğer kısaltmasıyla RoRo dediğimiz yani kendi tekerleriyle, kendi vasıtasıyla gemiye giriş yapan ve iniş yapan araçlar oluyor. Bunlar RoRo Frigates veya Car and Passenger Ferries. Şimdi ferries'ten kastı feribot. Çünkü feribot da bir RoRo sınıfına girdiği için içine
giren araç kendi tekerlekleriyle beraber hareket ederek girdiği için o da aslında bir roll-on-roll-off kategorisi, yani oraya giriyor. Bulk cargo ships dedik gelirsek, bu da dökme gemiler. Tankerler, kimyasallar ve kuru yük. Bulk carrier yani dökme dediğimiz buğday, işte tahıl ya da kömür gibi taşıyan malzemeleri taşıyan gemiler. Recreation'da ise yani özel, daha böyle prestij odaklı gemiler. Kruz gemileri, yani yolcu odaklı daha doğrusu. Sailing and motor yacht, yani yelkenli ve normal bildiğimiz motor yacht olan tekneler. Refrigerated cargo dediğimiz LNG, LPG carrier, yani LNG ve LPG taşıyan kimyasal tankerler gibi. Bale and unit cargo dediğimiz daha çok şöyle diyelim. Yine aynı şekilde kuru yük taşıyan, evet kuru yük taşıyor ama farklı bir sınıfta. Örneğin konteyner vessel, konteyner. Heavy and cargo vessel. Heavy and cargo'dan kastımız şu, ağır yük taşıyan. Örneğin mesela bir platform gemisidir. İşte helikopter taşıyordur. Örneğin traktör taşıyordur. Gibi bu tarz şekilde olan gemiler. Şimdi burada sınıflandırmaya bakarsak az önceki saydığımız gemilerin resimli hali. Submarine örneğine verirsek denizaltı. Traveler ise balıkçı teknesi troller. Hovercraft ise pervane ile, tabi bu pervane güvertenin üstünde su yüzeyinin yukarısında olan su aracı. Gondol, yat zaten bildiğimiz motor yat. Kano. Katamaran ise yelkenlinin çift güverte hali. İskele ve sancak tarafında 2 güverte vardır. Ship dediğimiz vasat noktasında bunlar birleşir. Bot normal bildiğimiz bot. Barj ise tatlı su ve nehir gemisi. Aynı zamanda küçük coaster boyutlarda. Ship normal zaten ki bu resimdeki olan bir kruz gemisi. Sailboat yelkenli. Schooner dediği kadırga. Yani kalyon. Zaten aralarında bir tek boyut farkı oluyor. Kadırga ile kalyon oluyor. Ferry dediği roro sınıfı olan, yani kendi tekerleğiyle yine az önce dediğim gibi kendi tekerleğiyle gemiye giriş yapabilen gemilerdir. Yani aynen araçları içine alabilen gemiler. Destroyer ise askeri sınıf olan gemilerdir. Battleship ise zaten buraya galibamış. Aynen. Gabya sınıfı havuzlu amfibi piyade çıkarma gemisi. Örneğin TC Gondolu L4. Benim kanalımda zaten videosu var. Gidip gezip görmüştüm Sarayburnu Limanı'nda. Kanalımda da paylaşmıştım. Destroyer dediği zaten fırkateyn olanlar. O da aynı şekilde aynı gruba giriyor. Tabi daha büyükleri. Özel maksat gemilere bakarsak Special Purpose Ship. İlk basitinde zaten ben buraya genellikle kimyasal olan yük tankerlerini saydım. Oil tanker, yani petrol tankeri. Chemical ise kimyasal. LNG, LPG ise gaz taşıyan, LPG taşıyan gemiler. FPSO yüzer üretim ve depolama tahliye gemileri. Bunlar zaten aynı şekilde kimyasal sınıfa giriyor. Sol tarafta LPG tankeri. Sağda ise normal bildiğimiz bir petrol tankeri var. Bunun ikisinin de görünümü böyle. Zaten LPG tankerlerinin güvertelerinde şöyle diyeyim. Normalde kuru yük gemilerinde bunlarda ambar bulunur. Ama tanker sınıfı olan gemilerde burası böyle yuvarlak kubbe şeklindedir. Bunun sebebi ise taşıdıkları yükten dolayı. Dolayısıyla gaz taşıyorlar ve bu gazın korunumu, sıcaklığı, derecesi önemli olduğu için aynı şekilde geminin sağa ve sola yatmasına biz meyil deriz. Meyilinden ötürü bunun en ideal şekli yuvarlaktır. Evet. Bugünkü video bu kadar. Farklı gemi tiplerini ve gemi sınıflarını inceledik. Bir sonraki videoda biraz daha farklı şeyleri inceleyeceğiz. Biraz daha konuların detayını ineceğiz. Ve daha sonra ise gemilerde sınıf sıralaması. Örneğin 3. kaptan, 1. kaptan, vardiya zabiti, çarkçı, işte kamarot, aşçı. Bunların görevleri ve bunların görev sıralamalarını anlatacağım. Bugünkü video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenip ve abone olmayı unutmayın.